Dünyadaki oksijen seviyesi %21 oranında. Sonra atmosferin geçirgenliği vardır. Üçüncüsü Ay-Dünya yerçekimi etkileşimi. Bir diğer sabit karbondioksit oranı. Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir Tanrı Bilimi videosuyla karşınızdayız. Biliyorsunuz ilk videomuzda sizlerle kozmolojik argümanı tartışmıştık. Yani Tanrı'nın varlığını ispat etme yolları açısından kozmolojik argümana bakmıştık ve orada Big Bang'i üzerinde durmuştuk. Hiçliğe kadar inmiştik ve hiçlikten nasıl evrenin ortaya çıktığına bakmıştık ve bunun bize bir yaratıcıyı gösterdiği üzerine durmuştuk. Bu videoda ise size tasarım argümanı üzerine duracağız. Yani bunun bilimsel adı teleolojik argüman. Teleos Grekçe'de tasarım demek. Argüman şöyle ilerliyor. Biliyorsunuz argümanlarda önermeler yapılır. İlk önermemiz her tasarının bir tasarımcısı, bir dizayn edicisi vardır. İkinci önerme, evren harika bir tasarım. O zaman doğal olarak üçüncü önermemizde demek ki bu evrenin bir tasarımcısı var. Bu tasarım argümanı özellikle William Paley tarafından meşhur kılınıyor. Çünkü kendisi bu saatçi argümanını yapan kişi diyor ki her saatin bir saatçi ustası olması lazım. Çünkü her saatin içinde muazzam bir düzen var ve bu düzen, iç dizayn bir tasarımcıyı bize gösterir diyor. Isaac Newton da biliyorsunuz yani bugünkü modern bilimin babası olarak kabul edilir. Yazmış olduğu Matematiğin Prensipleri kitabı hala bugün modern bilimin gerçekten temel kitaplarından biridir. Yerçekimi kanunu matematikselleştirmiş, formülünü bulmuş birisidir. Ve kendisi aynı zamanda din adamıdır. Ve diyor ki Güneş, bu harikulade Güneş sistemi ve gezegenler, göktaşları sistemleri ancak çok bilge ve egemen bir Tanrı tarafından yapılmış olabilir diyor. Tasarımcı tarafından yapılmış olabilir diyor. Tasarıma bakacağız dedik. Dünyada ve evrende sabitler, antropik sabitler dediğimiz sabitler vardır. Yani bu sabitler olmazsa dünyadaki hayat olamaz. Bilim adamlarının dünya için yapmış oldukları araştırmalarda dünyada 122 tane sabitin olduğu görülüyor. Herhangi bir tanesi olmazsa dünyada hayat olmaz. Biz bu sabitlerin ilk 15 tanesine sizlerle beraber bakacağız. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Yani bu sabitleri daha iyi anlaşılması için. Nasıl astronotlar uzaya giderken bir mekiğe binip gidiyorlar değil mi? Orada hayatta kalabilmeleri için o mekiğin içerisinde bulunmaları gerekiyor ve o mekiğin içerisinde de belli şartların olması gerekiyor. Aslına baktığımız zaman dünyada bizim için böyle bir uzay mekiği ve gerçekten içinde muazzam hassas sabitler var ve bunlar değişirse hayatta burada sona erer. Bunlar en birincisi tabii belki hepinizin de ilk başta aklına gelen oksijen seviyesi. Dünyadaki oksijen seviyesi %21 oranında. Eğer bu oksijen seviyesi %25'in üzerine çıkarsa sürekli yangınlar olacak demektir. Eğer %15'in altına inerse o zaman da insanlar boğulacak demektir. Sonra atmosferin geçirgenliği var. Bu geçirgenlik güneş ışınlarının ve radyasyonun belli oranda dünyaya girmesini sağlıyor. Eğer bu geçirgenlik daha kalın olsaydı güneş yeteri kadar güneş ışığı ve ısısı alamazdık. O zaman hayat yine olmazdı. Eğer daha az geçirgen olsaydı bu sefer de çok aşırı radyasyona maruz kalırdık. Üçüncüsü Ay-Dünya yerçekimi etkileşimi yani gelgit olayı. Eğer Ay ve Dünya arasındaki bu yerçekimi etkileşimi bugünkü olduğundan daha şiddetli olsa bu sefer okyanuslarda aşırı bir gelgit olayı olacak, bu hayatı kaosa çevirecek. Hatta bunun dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesini bile etkileme durumu var. Eğer bu daha yavaş olsa, daha az olsa bu etkileşim, bu sefer yörüngedeki değişiklik iklimlerde bu sefer çok aşırı düzensizliğe sebep olacak. Bu da hayatı imkansız hale getirecek. Bir diğer sabit karbondioksit oranı. Karbondioksit seviyesi atmosferimizde %27'lerde. Ve bu daha yüksek olursa bu aşırı ısınmaya sebep olacak. Buna kaçak sera etkisi deniyor. Yani seraları bilirsiniz. Kışın bile orada mesela sebze meyve yetiştirilebilir. Çünkü orayı belli bir sıcaklıkta tutulur. Ve bu da bitkilerin yetişmesine sebep olur. Ama bu sera etkisi çok aşırı olursa bu fotosentezi etkiler.
Eğer daha az olsaydı karbondioksit oranı dünyada bu fotosentezi etkiliyordu. Daha fazla olsaydı karbondioksit bu da aşırı ısınmaya sebebiyet veriyordu. Bir diğer sabit yerçekimi gücü. Yani yerçekimi gücünü yani milyarda bir oranında değiştirirsek yine hayatı kaosa çeviriyoruz. Belki de yani bu saydığım 5 sabit bile değil mi? Bize her şeyin arkasında bir tasarımcısının olduğunu, bunları düzenleyen bir tanrının olduğunu gerçekten gözlerine seriyor. Ve düşünün ki aslında bu sadece 5 tane değil, bunun 122 tane var. Gezegenlerimizin hareketlerinde merkez kaç kuvveti vardır. Nasıl dedik yerçekimi kuvveti var. Aynı şekilde merkez kaç kuvveti var. Mesela bir şeyi elinizde çevirin, o dışarı doğru gitmek ister. Bıraktığı zaman da fırlar gider. Aynı şekilde bu gezegenlerde de var. Ama bunlar da çok hassas şekilde dengelenmiş bir durumda bu merkez kaç kuvveti. Eğer biraz daha güçlü olsa ekseninden çıkabilir. Bir diğer sabit ise evrenin genişleme hızı. Bunu Big Bang teorisinde de görmüştük. Eğer evren biraz daha hızlı genişliyor olsaydı galaksiler oluşmazdı. Biraz daha yavaş genişliyor olsaydı bu sefer de içine göçecekti evren. Bir başka sabit, fizik kanunlarında biliyorsunuz ki ışık hızının belli bir sabittir, bir hızı vardır. Nedir o? İşte yaklaşık 300.000 metre saniyede, 300.000 kilometre. Bu ışık hızının sabitliği bile muazzam. Eğer bu sabit olmasa, ışık daha hızlı hareket etse, değişse bu sabit hızı ve yine kaosa sebebiyet veriyor. Atmosferimizdeki su buharı oranı, bu bile çok önemli. Eğer daha çok olsaydı su buharı, yani bu da tabii dünyanın içindeki suyun oranıyla alakalı bir şey ve ısınmasıyla alakalı. Eğer bu su oranı daha yüksek olsaydı yine kaçak sera etkisi ne sebebiyet verecekti. Bir diğer sabit ise Jüpiter. Jüpiter ne alaka diyeceksiniz belki ama gerçekten bu benim çok hoşuma gidiyor. Çok enteresan. Jüpiter biliyorsunuz 8 gezegenden Güneş'e uzaklık bakımından 5.'si. Dünya 3. sırada. Arada bir Mars var. Jüpiter şöyle çok büyük bir gezegen. Güneş'in 1/1000 kadar ama diğer bütün gezegenlerin toplamından 2,5 kat daha büyük. Dünyanın da 318 katı büyüklüğünde bir gezegen. Ve Jüpiter'de gece gündüz olayı yani bir gün 11 küsür yıl sürüyor. O kadar büyük bir gezegen. Jüpiter önemli. Çünkü elektrikli süpürge görevi görüyor Jüpiter. O kadar yeri önemli ki dünya açısından. Birçok biliyorsunuz göktaşı ve asteroid yağmuru var uzayda. Ve Jüpiter bunların dünyaya ulaşmasına engel oluyor. Hepsini bir elektrikli süpürge gibi çekiyor ve atıyor. Eğer yer küre kabuğu daha kalın olsaydı bu oksijenin yeryüzüne gereğinden fazla baskı yapmasına sebep olacaktı. Eğer daha ince olsaydı bu da tektonik ve volkanik hareketlerin daha çok olmasına ve bu da tabii ki hayatın kaos olmasına sebep verecekti. Bir diğer sabit, eğer dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşü 24 saatten daha uzun sürseydi bu gece gündüz arasındaki sıcaklık farkını çok aşırı derecede etkileyecekti. Daha kısa olsaydı da bu da atmosferdeki rüzgar hızını aşırı derecede etkileyecekti. Ve bu da hayatı çok daha zor, yaşanmaz hale getirecekti. Bir diğer sabit, dünyanın ekseninin 23 derece eğik olması. Bunu ilkokulda belki hatırlarsınız öğretmişlerdi bize. Çok önemli bir sabit. Eğer eğiklik minimal oranda değişecek olsa yeryüzündeki sıcaklık aşırı derecede etkileniyor. Yani o 23 derecenin bile çok önemi var. Bir diğer sabit ise eğer atmosferdeki elektrik akımı boşalması, yani bu elektrik akımı boşalması, yani şimşekler olayı daha yoğun olsaydı sürekli yangınlara sebebiyet verecekti. Eğer daha nadir, daha az olsaydı bu da topraktaki nitrojen düzenlemesini bozuyor. Ve bu da yine hayatı kaosa çevirecek bir şey. Sismik olaylar, yani depremlerin sayısı bile aslında çok hassas ayarlanmış. Eğer çok daha fazla deprem olsa yine tabii ki hayat kaos olur. Daha az deprem olsa bu da topraktaki devinimi engelliyor ve yine hayatı imkansız hale getiriyor. Gördüğünüz gibi bu her bir sabit başlı başına çok önemli. Çok önemli bir astrofizikçi Hugh Ross var. Kanadalı bir bilim adamı.
Onun araştırmalarına göre evrende bu sabitlerin sayısı 122 gezegenimiz için. Ve bizim gezegenlerimizin özelliğine sahip olabilecek başka gezegenler var mı diye bunun araştırmasını da yapılıyor biliyorsunuz. Bizim gezegenimize benzeyen evrende 10 üzeri 22 yani birin yanına 22 tane sıfır koyuyorsunuz. Bu kadar çok gezegen olabilir ama bu gezegenlerin bu 122 sabiti içermesi olasılığı ise 10 üzeri 138. Herhangi bir tanesinin bu 122 sabiti hepsini içermesi 10 üzeri 138. Bu ne demek? 138 tane sıfır koyuyorsunuz. Yani milyar da bir ihtimal. Peki değerli dostlar, sorularınızı, yorumlarınızı videomuzun altına bırakabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar sizlere ulaşmaya, sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.